Malta kuşatması ya da Malta Seferi, dönemin süper gücü Osmanlı Küçük Malta'yı nasıl alamadı? Ama bundan önce kanalımıza abone ve like desteği istiyoruz ki bu sayede daha çok kişiye ulaşalım. Malta Seferi, 1565 yılında Malta adasının Osmanlı İmparatorluğu kuvvetleri tarafından kuşatılması ve Hospitalier şövalyeleri tarafından adanın savunulması sürecidir. Tarih boyunca yaşanan en kanlı ve en şiddetli savaşlardan biri olarak gösterilen kuşatma, Hospitalier şövalyelerinin galibiyeti ve Osmanlı kuvvetlerinin kuşatmayı kaldırmasıyla sonuçlandırılmıştır. Bu olay 16. yüzyılın Avrupa'sında büyük ses getirmiş, hatta o kadar abartılmış ki hiçbir şey Malta Savaşı'ndan, Malta savunmasından güçlü değildir denilmiştir. Kuşatmanın sonundaki Avrupalılarca benimsenen Osmanlı ordularının yenilmezliği algısı değişerek yerini Akdeniz'deki İspanyol hakimiyetine bırakmıştır. Malta seferinin nedeni ise Akdeniz'i kontrol etme adına 16. yüzyılda Osmanlı komutanı Turgut Reis'in 1551'de Malta'ya saldırılar düzenlemesiyle başlayan ve 1560'da Cebre Deniz Savaşı'nın Osmanlı filosunun Haçlı donanmasına ağır bir yenilgiye uğratması ile devam eden Osmanlı İmparatorluğu ve Hristiyan Birliği arasındaki hızla artan rekabetin doruk noktası olarak tanımlanır. Bu savaşın nedenleri arasında ise Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı olan Mihrimah Sultan'ın 107 yaşındaki süt annesinin aralarında bulunduğu hacca gitmekte olan Osmanlı bandıralı bir kalyon şövalyeler tarafından kaçırılıp Malta adasına götürülmüştür. Ayrıca Malta, Orta Akdeniz'in güvenliği açısından önemli bir yere sahiptir. Peki gelelim şu savaşa. Savaş nasıl oldu ve Osmanlı yenilmezliği nasıl son buldu? Savaş şu şekilde başladı. Osmanlı donanması Malta'ya ulaştığında 20 bin kadar askeri karaya çıkarttı. Karaya çıkan ilk birlikler adanın en güçlü ikinci direniş noktası olan Saint Elmo Kalesi'ni kuşattılar. Kuşatma başladıktan birkaç gün sonra Turgut Reis ve Ulu Çalı Reis komutası altındaki filolar da adaya ulaşmıştı. Saint Elmo Kalesi önünde çok şiddetli çarpışmalar yaşandı. Art arda yapılan çarpışmalarda her iki tarafta çok ağır kayıplar verdi. Surlardaki tahribat arttıktan sonra Turgut Reis komutasındaki kuvvetler 5000 kişiyle hücuma geçti. Kaleye düzenlenen 6. saldırı olan bu harekat ardından kale surlarına ulaşıldı. Fakat Turgut Reis başına isabet eden bir şarapnel parçasıyla ağır yaralandı. Kısa süre sonra da öldü. 6 gün sonra 23 Haziran 1565'te kaleye yapılan 8. saldırıda kaleye girildi ve göğüs göğüse yapılan şiddetli çarpışmalar sonunda kalenin kontrolü ele geçirildi. Saint Elmo Kalesi'nin fethi Osmanlı ordusuna Turgut Reis dışında 4000 kişilikte kayba mal olmuştu. Bu kaybın yaklaşık yarısı seçkin Yeniçeri askerleriydi. Bu kadar kayba rağmen Kızılahmetli Mustafa Paşa sefere devam etme kararından vazgeçmemiştir. Bazı kaynaklarda ise Saint Elmo'nun fethinin ve kuşatmasının devam etmesinin Avrupa'da yarattığı yankının küçük çaplı bir panik ortamına sebebiyet verdiğidir. Bu panik hatta Kanuni Sultan Süleyman'ın Malta'dan sonra İtalya'ya, İtalya üzerinden de Avrupa'yı işgal etme planlarının yaptığının bahsetmeye başladıklarından söz edilir. Kuşatmanın devamında ise Saint Angelo ve Saint Michel kalelerine Karadeniz üzerinden saldırılar devam etti. Yabancı kaynaklara göre ise 7 Temmuz 1965'te yapılan büyük saldırılarda Osmanlı ordusunun Saint Michel kalesinin duvarlarında önemli gedikler açtığı fakat beklenmeyen bir şekilde içeriye girmediklerinden bahsedilir. Michel kalesine girmemesinin en büyük sebebi ise şudur. Malta şövalyelerinin şu anki İtalya'ya bağlı Sicilya adasından çok büyük bir yardım beklemeleridir. Ve seferin sonucu olarak Eylül ayına kadar devam eden çarpışmaların net bir sonuç elde edilememesi, hava koşullarının kötü gitmesi ve Sicilya'dan beklenen askeri yardımın adanın kuzeyinden karaya çıkarılması sonucu Başkomutan Kızılahmetli Mustafa Paşa kuşatmayı kaldırma ve geri çekilme kararını verdi. 11 Eylül 1565'te kuşatma tamamen kaldırıldı.